Merhaba arkadaşlar, yeni bir sektör videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugünkü konumuz bir oto galerisi yapacağız. Oto galerisinde işte araçlarımız olacak, araçlarımızın arama özelliği, filtreleme özelliği falan olacak. Bunları yapacağız tabii ki. Bu sektör videosundan da umarım ki bir gelir sağlayacaksınız. Sektör videolarından seyredip de sayfa yapan arkadaşlarımız var, gelir sağlayan arkadaşlarımız var. Bu beni çok mutlu ediyor. İnşallah, umarım bu çalışacağımız, yapacağımız eğitimle de, videoyla da yeni bir artık dal olacak, yeni bir sektör dalı olacak yani. Buradan da para kazanırsınız diye düşünüyorum. Gelir sağlarsınız yani inşallah. Uzun lafın kısası, aslında şunu da söyleyeyim. Biz kullanacağımız eklenti çok kapsamlı bir eklenti. Oto galerisi, sırf oto galerisi için olarak düşünmeyin. İlan, yani ilanlama eklentisi. Bu oto galerisi olabilir, günlük kiralık yerler, odalar, evler olabilir, arsa olabilir. Yani ilan diye düşünün bunu. İlan sayfasının eklentisi gibi bir şey ama biz bunu kendimize uyarlayacağız. Bir oto galerisi yapacağız. Araçlarımızı burada işte pazarlayacağız. Yani göstereceğiz. En azından göstereceğiz. İnsanlar bizimle iletişim kuracaklar. Ve şunu da unutmayın, bakın, oto galerisi eğer bir kurum, böyle galeriyseniz, çevrenizde galeriler varsa insanlara şunu söylemeniz lazım arkadaşlar. İnternette yerlerini almaları lazım. Adreslerin bir adresi olması lazım. Bir tanıtım, kart vizit olarak düşünün bunu. İnsanlar internette arattıklarında lokal olarak mesela sizi görmeleri lazım. Bunu söylemeniz lazım. Firmaya bunu söylemeniz lazım birincisi. İnternet sitesi şu ortamda artık, günümüzün çağında artık şart gibi bir şey. Onu diyeyim. Tabii onu yapmadan önce de Google'da işletme hesabını, kaydınızı yaptırırsanız eğer Google Map'larda en azından gözükebilirsiniz. O da var. O da önemli çünkü. Yol haritası, işte yani map'ta size ulaşmaları için falan böyle kolaylık olur. Ya bu da önemli. Aslında iki şey işte. Bir, Google işletmelerine kaydını yaptırın. Artı bir internet sitesi. İlla bu şey olacak değil. E-ticaret ya da böyle galeri, yani kart vizit olarak düşünün bunu arkadaşlar. Uzun lafın kısası, hemen eklentiye geçelim. Bir eklentimizi bir tanıyalım, bir bakalım şöyle. Geliştiricinin sayfasına geçelim. Ben lokalde tabii ki denedim, sayfayı kullandım yani. Bir kurdum, ettim, baktım. Hoşuma gitti. Çok farklı dallarda dediğim gibi çalışabilirsiniz eklentiyi öğrendikten sonra. Bunun yanında tabii şunu da hemen söyleyeyim. Sayfayı ben özelleştirmedim arkadaşlar. Eğer istediğimiz gibi, yani bir sayfa yapmak istiyorsanız, farklı bir sayfa yapmak istiyorsanız bir tema üzerinde, önemli olan eklentiyi öğrenmeniz. Eklentiyi ondan sonra da başka temalara uyarlarsınız arkadaşlar. Ben bu yüzden de tema üzerinde çok fazla çalışmadım. Bir tane çalıştığım tema var ama daha da çalışılması lazım. Onu da göstereceğim zaten. Ne yapıyoruz? Hadi hemen geçelim, bir eklentiyi tanıyalım bakalım. Eklentiyle yaptığımız sayfa bu arkadaşlar. İnternet sayfası bu. Aslında geliştiricinin bize bir demo imkanı var. Kendi bir teması var. Başta ben şunu söyleyeyim size. Geliştiricinin temasını kullanın arkadaşlar. Temasını ve demosunu yükleyin ki biraz daha böyle fikir edinebilirsiniz. Gerçi ben anlatacağım burada. Videoda da anlatacağım bunu ama siz çalışmaya başlarken de geliştiricinin sayfasından temasını, zaten biz şimdi temasını kuracağız. Eklentiyle birlikte gelecek o da zaten. Artı dediğim gibi demosunu da yüklerseniz en azından fikir edinebilirsiniz. Çünkü demoda baya bir çeşitlilik falan var böyle. Onu da görmüş olursunuz. Onu demek istiyorum. Geliştiricinin teması bu arkadaşlar. Dediğim gibi ben fazla bir özelleştirme yapmadım. Yalnızca bir banner ekledim işte. Bir logo ekledim falan. Buraları falan değiştirmedim bile, bakın. Bunları bile değiştirmedim. Güzel yanı, geliştiricinin eklentisi Türkçe dil dosyası, yani Türkçe dil desteği var. Güzel bir şey. Şimdi buraya bir kategori kısmı var. Zaten eklenti kategori üzerinde kurulu arkadaşlar. Yani kategori burada ana bel kemiği gibi bir şey. Öyle diyeyim. Ana faktör kategori kısmı aslında. Böyle bir kategori düzeni yaptım. İşte galeride kaç çeşit modeliniz varsa, bu 1 de olabilir, 2 de olabilir, 3 de olabilir, 6 da olabilir, 10 da olabilir. Neyse artık. Ona göre burada bir modelleme yapabilirsiniz arkadaşlar, kategorileri. Ben biraz tabii internetten bulduğum logoları falan yaptım. Bunları tabii ki üzerinde çalışıp biraz daha küçültüp normal boyutlara getirebilirsiniz. Ben ama hani onunla ilgili bir şey yapmadım. Direkt kategori tarzının nasıl olduğunu gösteriyorum size. Bu şekilde ana sayfada yayınlayabilirsiniz. İşte galerinizdeki araç markaları bunlar diye gösterebilirsiniz. Güzel, görsel olarak iyi olur bence. Sayfada da güzel durur. İlanlarda işte son eklenen ilanlar diye bir kısım var böyle. Bakın, araçların özellikleri. Bu arada Vavakars'a teşekkür ediyorum buradan. Çünkü Vavakars'tan resimlerini aldım. Oradan kullandım resimleri. Bazı bilgileri oradan aldım. O yüzden de Vavakars'a teşekkür ediyorum. Buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum tabii ki. Araçlarımızı bu şekilde gösterebiliriz. Galerimizde neler var? Mesela bu şekilde resimler burada çok önemli. Bakın, resimler can alıcıdır. Her zaman diyorum, internet sitelerinde resimleriniz muhakkak iyi olsun arkadaşlar. Güzel olsun. Çünkü göze çarpar ve dikkati alır. O yüzden de dikkat çeker. Bu yüzden resimlerinizde dikkat edin. İşte galerimizdeki araçlar, bakın şeyler var. İşte markası, modeli, vites tipi, yakıt tipi. Bunlar hep eklentinin bize vermiş olduğu imkanlarla. Mesela güzel bir şey.
Yani filtreleme kısmı çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Alanlar kısmı, özelleştirme kısmı, işte alan özelleştirme kısımları falan çok güzel. Biraz başta karışık gibi geliyor ama işte ben başta zorlandım ama sonradan işte seyrettiğim videolarla biraz da işte kurcalamakla, deneme yanılma olaylarıyla ilerledik, öyle diyeyim, eklenti üzerinde. Galerimizi bu şekilde hazırladık. İşte alt tarafta da bir footer kısmı var. Buraya da mesela işte çeşitli sosyal linkleriniz varsa sosyal linkleri zaten kullanın. Yani bir galerinin muhakkak bir sosyal linki olması lazım. Anlık orada resimler paylaşabilirsiniz. Bilgi verebilirsiniz. Galeri araçlarla, firmalarla, markalarla, modellerle ilgili mesela blog yazıları yazarsanız bu sizi Google mesela indekslediği zaman haftada en azından bir tane yazı yazın ki sayfanız mesela trafiği arttırabilirsiniz. Bir de adam akıllı SEO yaparsanız tamam artık. Yani arama motorlarında bayağı önlere çıkarsınız. Optimizasyonlarında, yani öyle diyeyim size, güzel olur. Bu şekilde yayınlanın. Yani basit ve sade bir teması var aslında geliştiricinin. Ama ben tabii o kadar uğraşmadım ama gösterilişini yaptıktan sonra siz kendiniz zaten ekleyeceksiniz. Sahibinden.com'da mesela işte ya da diğer araba firmalarındaki filtreleme başlıklarını falan bulup neler filtreleniyor mesela. Bak buraya da yanlış, bak V'de göde. Ondan sonra onları oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde mesela, yani dediğim gibi modelleri, yılları, kilometri, işte hepsini filtreleyebiliyorsunuz. Aracımız bu şekilde gözüküyor. Araca girdiğinizde bakın burada işte aracın resimleri bu şekilde, altta da tabii ki özelliklerini falan yazacaksınız, edeceksiniz falan. Ben öyle yazdım kafama göre. Sağ tarafında da mesela burası da temanın bir özelliklerinden. Yani tema aslında araç sayfasına girdiğinizde ikiye bölünüyor. Aracın olduğu anlatıldığı, işte donanımlarının özelliklerinin anlatıldığı bir kısım. Bu tarafta da mesela başlık olarak fiyatı, kilometresi, yılı falan, işte bir değerlendirme kısmı var mesela. Oy verebilirler insanlar. Ve artı aracı kim koyduğu. Tabii ki biz şahıs olarak yapacağımız için, galeri olarak yapacağımız için kendi resmimizi, logomuzu falan buraya yazarsınız. Telefonunuzu, onları yazabilirsiniz arkadaşlar. Eklenti aslında bir ilan ekleme eklentisi. Yani nasıl ilan ekleme? Normalde eğer biz şöyle bir şey yapsaydık, başka insanlar bizim sayfamıza gelip ilanlarını ekleseydi, bu sefer ilan ekleme şeklinde çevirebilirdik. Ama biz bunu şahsımıza ait bir galeri olduğu için bunu kaldırdım ben. Yani ekleme yapılmayacak. Başkaları eklemeyecek. Yalnızca siz kendi arabalarınızı, galerinizdeki kendi arabalarınızı ekleyeceksiniz. Onu diyeyim. Yoksa normalde dediğim gibi insanlar, başka insanlar, bu dediğim gibi ne olabilirdi? Kiralık evler, satılık evler, işte ya ilan şeklinde, işte ilan vermek isteyenler. Tabii dedim, bu da sayfayla, sizin sayfanızın yüksek bir trafiği varsa olur. Yoksa normalde nasıl olurdu? Nasıl bulacaklardı sizi? O da var. Ama şunu da düşünebilirsiniz. Şöyle bir şey var. Bulunduğunuz alan, yani lokalde bir belde işte ya da küçük, çok fazla büyük değilse, bir ajansanız özellikle de böyle reklam ajansları falan da olabilir. Müşterilere gidip mesela sayfanızda reklamlarını yayınlayacağınızı onu söyleyeceksiniz ve reklam alacaksınız aslında. Böyle bir şey. Yani buradan da bir gelir sağlayabilirsiniz. Sayfayı yani bu şekilde gösterdim. Başka ne var? Bir şey var mı gösterilecek? Uygulamaya geçmeden önce, yani burada bu şekilde araca bastığınız zaman da direkt zaten sayfasına giriyor. Ben normalde başka bir tema üzerinde de çalışıyorum arkadaşlar. Çalıştım. Bakın bu özel, yani özel derken yine ücretsiz bir tema. Eklentimiz de ücretsiz tabii ki. Tamamen ücretsiz kullanacağımız şeyler. Eklentinin bazı özelliklerini kullanmak için de tabii ki ücret istiyor ama biz onları kullanmayacağız. Bu özelleştirdiğim bir temaydı. Tabii çok şöyle diyeyim, tamamen bitmedi aslında ama bunu elimden geldiğince biraz Türkçeleştirdim falan, işte burada biraz denedim eklentiyi, işte nasıl oluyor falan diye. Biraz CSS ya da bir HTML kodu bilginiz varsa da biraz özelleştirebilirsiniz. Hani ya da biraz güzel bir tema bulursanız, ne bileyim işte kullanabileceğiniz, bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada amaç dediğim gibi eklentinin mantığını anlamanız. O başka bir şey değil. İşte ilanlar hakkımızda, iletişim falan bilmem ne falan. O bu. Bu da özelleştirdiğim bir sayfaydı. Eklentinin bayağı şeyi var. Geliştiricinin destek kısmı var arkadaşlar. Zaten sayfasına girdiğinizde görürsünüz. Bakın yani shortcut'lar olsun, işte birden fazla mesela teması var. Bir tane ücretsiz teması var zaten. Diğerleri ücretli. Şunlar bakın $90. 89-90 dolar. İşte bunlar ücretli ama bizim kullandığımız tema bu. Ücretsiz bir tema. Diğerleri paralı tabii ki.
Eklentinin diğer özelliklerini kullanmak istiyorsanız da gene ücret ödüyorsunuz arkadaşlar. Ne yapalım? Burada anlatacaklarımız tamam. Geldik geliştiricinin sayfasına geçelim şöyle. Geliştiricinin WordPress sayfası burada arkadaşlar. Bu WordPress sayfası işte HivePress diye herhalde okunuyor. Dediğim gibi Türkçe dil desteği var. Eklentinin güzel. O yönden iyi yapmışlar. Şu anki WordPress sürümümüzde uyumlu. Artı işte bakın 26 dil de destek veriyormuş şu an. Gayet iyi. Bayağı da bir yıldızlaması da çok iyi şu an. Basit yani biraz başta karışık ama ondan sonra anlıyorsunuz. Geliştiricinin YouTube sayfası da var. YouTube sayfasına girebilirsiniz. Bakın burada örnekler, temalar, uzantılar, dokümanlar, destekler diye başlıkta açmışlar. Buralara girin ve bilgileri alabilirsiniz. Takıldığınız yerlerden oradan mesela okuyabilirsiniz arkadaşlar. Burada benim en önemli dikkatimi çeken kısım bu oldu zaten. Bakın para kazanma seçenekleri. Amacımız ne arkadaşlar? Evet bilgi öğrenmek önemli ama bunlardan da gelir sağlamak lazım tabii ki. İşte demiş HivePress ile sadece bir web sitesi değil bir iş oluşturabilirsiniz. Evet her zaman diyorum arkadaşlar bilgi çok önemli. İnternet sayfanızdan yani para kazanmanın en az birkaç yolu var demiş. Ücretli ilanlar dediğim gibi videoda bir ajans da olabilirsiniz. Siz normal şahıs da olabilirsiniz. İnsanlarla konuşup kendi sayfanızda işte firmalarının reklamını yapacağını söyleyip reklam alabilirsiniz. Öne çıkan ilanlar mesela hak talep edilebilir ilanlar falan demiş. O bu. Eklentide aslında şöyle bir şey var. WooCommerce'de çalışıyor. Birlikte çalışıyor. Yani biz tabii çalışmayacağız ama orada mesela şey var. Abonelik hizmetleri falan da var. Ne yaptık ne ettik? Burada da Vavakars'ın sayfası var. Teşekkür ederim. Buradan resimlerini aldım. Bazı bilgileri aldım. Teşekkür ediyorum. Ne yapalım? Hemen uyarımızı yapalım. Lafı uzatmadan eklentinin kurulumuna geçelim. Ondan sonra işlemlerimize başlayalım. Hadi bakalım. Sıfırdan bir WordPress sayfamız. Herhangi bir eklenti falan kurulmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Yalnızca WordPress'i kurduk arkadaşlar. Ayarlamalarını yapmadım. Yalnızca belki şeyi yapmış olabilirim. Permalink kalıcı bağlantıları yapmış mıyım? Onu da yapmamışım bakın. Onu da yapayım hatta. Bunu da arkadaşlar neden bunu yapıyorum? Bakın yaptığınız sayfada mesela sayfalar oluşturacağınız sayfalarda internet linki bu şekilde çıkması lazım arkadaşlar. Tamam bu localhost gerçi de. Burada mesela HTTP işte ya da HTTPS olacak tabii ki. SSL alın bence önemlidir. SSL olacak yani HTTPS olacak. İşte / ya da www almanızda kullanmanıza gerek yok artık. Eskiden de o. Artık uzun olduğu için kimse de kullanmıyor. Direkt burada internet isminiz olacaktı. Artı / ve sayfanız olacak. O şekilde daha temiz, SEO için de uygun olması gereken o zaten bence. Onun haricinde başka bir bağlantımız var mı? Şunu kaydedelim. Başka bir şey ayarlarımızda genellerde falan yok herhalde. Yok tamam. Herhangi bir şeyimiz yok. Bakın gördüğünüz gibi herhangi bir tema falan da yok. Yani WordPress'in varsayılan temalarıyla birlikte geliyor zaten. Herhangi bir şey kurulmadı. Şimdi yapacağımız ilk işlem arkadaşlar geliştiricinin ilk önce temasını kuralım. Tema ile birlikte zaten eklentiyi de bize kurduracak. Onu da göreceğiz şimdi. Ne yapıyoruz? Görünüme geliyoruz. Temalara geçiyoruz. Yeni ekle diyeceğiz. Ve buraya geliştiricinin tema ismini yazıyoruz arkadaşlar. Tema ismi ne diyeceksiniz? Tema ismi de şu. Bakın şunu yazın arkadaşlar. Listening here diye. Yani burada hatta şurada da gösterdiğim gibi bakın. Şu tema zaten ücretsiz olan tema bu. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Kurulumu yapıyoruz ve etkinleştireceğiz. Temamız kuruldu. Etkinleştirdik. Bizden şimdi eklenti yani zaten bir tane eklenti var da burada bir install yani bir eklenti kurulmasını istiyor. Hemen şu kısma basın bakın. Bu zaten eklenti. Tema ile birlikte geliyor bize. Ne yapıyoruz? Bunu seçiyoruz. Install deyin ya da seçin. Install deyin. Install dediğiniz zaman kurulumunu yapıyor eklentinin. Eklenti kuruldu. Temalar kuruldu. Eklenti tabii aktifleştirmedik. Bakın gene bize diyor ki aktifleştir kurduğun eklentiyi de. Hemen üstüne basın. Eklenti aktif etkinleştirilsin. Öyle diyeyim. Tamamdır. Burada işimiz bitti. Şimdi burada zaten bakın size bir uyarı veriyor. Diyor ki hemen şunu da çevireyim. İşte Listening Hive demo içeriğiyle başlamak istiyorsanız lütfen bu ekran videosunu takip ederek içe aktarın demiş. Buraya bastığın zaman size zaten geliştiricinin sayfasında yönlendiriyor. Diyor ki
Demoyu nasıl kuracaksınız onu anlatıyor. Yani kurulması için, demo verilerinin kurulması için ne gerekiyor size? İsterseniz hemen şöyle yapalım. Bir eklenti kurulması lazım. Ondan sonra da demo dosyalarını içeri aktarmamız lazım arkadaşlar. Hatta bunu da çevireyim göstereyim. Lütfen demo içerik için bilmem ne falan yazıyor burada zaten. Bize şimdi bir tane bir eklenti kurulması lazım demoları içeri almamız için. O da şunu arkadaşlar, bu eklenti. Ne yapıyoruz? Tekrar geliyorum. Eklentiler kısmına geleceğim. Yeni ekle diyeceğim. Buraya one click demo import diyor mesela. Şu arkadaşlar bakın. OCDI demiş mesela geliştirici. Ne güzel söylüyorum İngilizce. OCDI. Çok böyle cool, havalı gibi değil mi? One click demo import. Şimdi kur deyip ve etkinleştirelim. Diyeceksiniz ki demo, tabii ki demo verileri nerede? Onu da zaten indireceğiz, zaten gösterecek. Ben indirmiştim gerçi, var ama tabii ki siz yeniden indirmeniz gerekecek. Yani yeniden derken ilk defa indireceğiniz için. Eklenti geldik. Bakın burada diyor download diye demo yani dosyaları. Şunun üstüne basın. Bakın demo zip olarak aşağı indi. İndirdi yani, direkt indirdi. Ha, tabii siz göremiyorsunuz, pardon. İndirdiğimiz demo dosyası. Demonun içinde de 3 tane datay var mesela. Bunlar dosyalar var. Bunlar demolar arkadaşlar. Bunların kurulumunu yapacağız. Peki kurulumunu, demolarını nasıl yükleyeceğiz? Geldik arkadaşlar. Eklentiyi kurduk. Tabii bunu kurmanız lazım demoları indirmeniz için. One click demo import'u kurmanız lazım. Araçlar kısmına geliyorsunuz. Pardon, araçlar kısmından yüklemeyeceğiz. Burada normalde içe aktar var. Kafanızı karıştırmasın bu. Görünüme geliyorsunuz. Görünümde arkadaşlar bakın, görünümde import demo data var. Bakın buraya basın. Temanın zaten bağlantılı bu temayla. Direkt burada zaten anlatıyor, gösteriyor size. Orada yükleyeceğiniz dosyalar bakın. Burada seçeceksiniz. Zaten hangi dosyayı nereye ekleyeceğim diye merak etmeyin. Bakın burada zaten şey diyor. XML dosyası, işte Wicket, işte JSON mu? O dosya, işte DAT dosyası bilmem ne filan. Buradan seçeceğiz arkadaşlar şimdi. Buraya basın. Demoya geldik. XML dosyası bakın. Sağ tarafında gösteriyor. Seçeceğimiz bu. Seçtik. Buna geliyoruz. Bizden ne istiyor? JSON, V dosyası, yani bileşenlerin dosyası. Bunu seçiyoruz. Okey. Buna geliyoruz. Gene DAT dosyası isteyeceğiz. DAT dosyası da bu arkadaşlar. Bunu da aldık. Şimdi ne kaldı? Diyoruz ki evet, yükle, çek, getir demoları bize. Şu an demoları çekiyor arkadaşlar. Sayfamıza temamız zaten uygun olduğu için güzel olacak, iyi olacak. Yani böyle diğer detayları da görmüş olursunuz. Demo verileri görmüş olursunuz. Demoları çekti arkadaşlar. Bakalım şimdi bir sayfamıza girelim. Şunu kapatalım ilk önce. Sayfayı bir yenileyelim. Evet, voila. Bu şekilde demo verilerle birlikte geliyor arkadaşlar. Bakın. Kiralık eşyadan tutun, evden tutun da işte servisten mesela, onların ilanları. Yani normalde dediğim gibi eklenti bir ilan, ekleme eklentisi, ama bunu galeriye nasıl çevireceğiz göreceksiniz. İşte satılık ürünler bilmem neler filan, bakın bu şekilde bir sürü şey var. Bunlar demo veriler tabii ki. Şöyle bakın, üstüne tıklayalım bakalım. Bu şekilde işte yükleyen kişi buymuş. Aylık $400 bilmem ne filanmış. Bakın işte o da 130 metrekareymiş bilmem ne. İlgili alanlar böyle bu şekilde gösteriyor. Yani şuradan hatta şöyle bakalım. Filtreleme kısmı bu şekilde gene. Görmeniz açısından dedim demoları, en azından hani nerede ne olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bu demo verileri nasıl, neredeler mesela? Eklenti bu şekilde solda kurulu zaten. Geldi arkadaşlar. Ayarlar, e-postalar, bakın hepsi Türkçe. İlanlar Türkçe, ilan verenler. Zaten burada bizim en çok çalışacağımız kısım ilanlar ve arkadaşlar kategoriyi zaten bir kere yapacağız, sonra özel alanlar. Önemli olan kısım özel alanlar aslında bir yerde de. Kategori ana temelini oluşturuyor ama özel alanlarda bizim filtrelemede kullanacağımız kısımlar aslında bir yerde. Şimdi şöyle bir eklentiye bir bakalım. Eklentiye bastığınızda ayarlar kısmında ilanlar,
İşte ilanları bu şekilde ayarlamaları var. Burada herhangi bir şey zaten yeni ilanların şu var. Burada mesela ilan ekle diyor ya arkadaşlar, bakın ilan ekle diyor. Burada biz ilan eklettirmeyeceğiz. Yani o yüzden de ilan ekleme ile ilgili herhangi bir çalışma olmayacağı için yeni ilanların gönderilmesine izin vermeye gerek yok. Yani bunu kaydedelim. Gerek yok çünkü. Normalde verilse işte bakın tarih falan var. İşte yayından kaldırılma zamanı var. Bilmem ne var. O var, bu var. İlan verenler kısmı var. Bakın ilan vereni ön yüzde görüntüle demiş. Kullanıcılar var. Ayarlar kısmı güzel. Bayağı böyle ne diyeyim, detaylı. Kullanıcı kaydına izin ver. Gerek var mı bilmiyorum. Yok. Kullanıcı kaydı falan yapmayacağız. Entegrasyonlar var. Bir reCAPTCHA var arkadaşlar. reCAPTCHA ile ilgili sürekli zaten çıkıyor biliyorsunuz. Çünkü yorum yapılma imkanı falan oluyor. Eğer sayfanızda, galerinizde yorum yapılmasını falan istiyorsanız da reCAPTCHA'yı kullanın arkadaşlar. reCAPTCHA nasıl alınır? Daha önceki videolarımızda zaten var. Başka ne var? Başka da ayarlar kısmında bir şey yok. E-postalar demiş. Geç. Şablonlarda bir şey yok. Temalar demiş. Temalarda da burada ücretli sürümlü, yani ücretli temaları var. Kullandığımız tema burada ücretsiz, diğerleri de ücretli. Uzantılar dediği eklentiler gene bu eklentiyle birlikte çalışabilecek eklentiler. Onlar da ücretli, bakın arkadaşlar mesela. Bütün eklentileri kullanmak istiyorsanız $200. Yani şu an bizim için ciddi bir para. Ama bu işleri profesyonel yapacaksanız, gelir de ciddi anlamda gelir de düşünüyorsanız falan, mesela kullanacağınız eklentileri alabilirsiniz. Ücretsiz olan bazı eklentileri var. Talep listelemeleri var. Favoriler var mesela. İşte konum belirleme, mesaj, ücret listemeler, değerlendirme. Aslında şunu kullanabiliriz. Değerlendirmeleri yükleyelim bence. Yükleyelim mi? Yükleyelim ya. Kullanabiliriz yani. Yüklediğinizde bakın bu şekilde geliyor. Bunu da etkinleştir dediğinizde o orada kalsın köşede. Evet, eklentiye baktık. İlanlar kısmı burada, bakın demo ile gelen ilanlar bunlar. Bunların hepsini kaldıracağız şimdi. Yeni ekle demiş ve kategoriler demiş. Kategorilerde bu şekilde 3 tane kategori var. Özel alanlar, işte burası da önemli olan kısmımız. Yani filtrelememizi yapan kısım burası. Öyle diyeyim size. İlan verenler, ilan tabii ki biz vermediğimiz için, ilan verilmeyeceği için yalnızca burada demo ile birlikte, yani kendinizin galerinizin ismi olacak. O başka bir şey olmayacak yani. Yenilikte kategoriler bilmem ne falan. Burada mesela ilan verilirse o çok ayrı bir konu aslında. Yani onun için ayrı bir video çekmek lazım. İlan ekleme, yani ilan üzerine bir video, listeleme üzerine bir video olabilir aslında. Geldik, tamam, bunlara da baktık ettik herhalde, yani çok fazla bir şey yok. Hemen gelelim ilk önce ilanlar kısmımıza geldik. Burada bir kategorileri şöyle bir temizleyelim arkadaşlar. Bunları kullanmayacağız. O yüzden de gerek yok, siliyorum ben. Kategorimiz, ben ne yapayım, 3 tane kategori oluşturayım, 6 tane yapmayacağım, uzun sürmesin video çünkü. 3 tane işte markanın kategorisi yapacağız. Geldik. Mesela şöyle 3 tane marka yapalım. Birinci markamız, hatta şöyle bakın, burada da yapılmış şekilde de hem de oraya bakıp da gidebiliriz. Bakın kategoride zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer yani bir modeliniz var, markanız var zaten, ne var? Fiyat markası var. Fiyatın arkasının altında da ne var arkadaşlar? Ne satıyorsunuz? Egean marka bir model bir aracınız var. Ana mesela kategorisi fiyattır. Altında da mesela Egea ile ilgili alt kategori açacağız. Öyle diyeyim size. Şimdi buraya yazalım. Fiyat markamız. Bir tane görsel seçiyoruz. İsterseniz buraya açıklamada ekleyebilirsiniz. Fiyat markası modeliyle ilgili. Ben eklemiyorum. Buraya bir tane dosya ekleyelim şimdi. Geldik. Logolara. Logo. Fiyat. Şunu alalım. Seçtik. Tamamdır. Kategori ekle. İsterseniz diyor, bakın şurada şöyle bir şey var mesela, görünüm ilanlar yerine alt kategorileri de görüntüle dediğiniz zaman, hatta şöyle bir bakalım, bir dakika arkadaşlar, şöyle yapalım, pardon, fiyata geldik, şunu bir seçelim bakalım,
Burada normalde eğer kategoride araç resmi koysaydık burada 500x'in fotoğrafı olacaktı. Öyle diyeyim size. Yani fiyatın logosu, geçtik kategorilere geldik. Mesela şuna geldik, 500x görsel seç diyorum mesela. 500x nerede? Şu muydu? Şuydu. Evet. Görsel seç diyorum. Güncelle diyorum. Bakalım şimdi. Bu şekilde mesela. Öyle olurdu. Yani ana resim, ana kategori resmi bu. Fiyata bastığınız zaman burada mesela işte fiyatla ilgili modellerin resimlerini görebilirdi. O size kalmış ama bunu kaldırabilirsiniz de yani. Şöyle yapalım. Fiyata geldik. Seçmiyoruz. Şimdi burada fiyatı biz kendi şimdi yapacağımız sayfaya geldik. Fiyat. Hemen bir tane fiyatın altında 500x dedik. Resmi değiştiriyoruz. Bakın üst kategorisi fiyat. Bunu seçeceksiniz arkadaşlar. Yani 500x fiyatın altındaki bir alt kategori olacak. Görsel seçelim. Görsel seçmeyeceğiz zaten. Alt kategori yapıyoruz. Kategori ekle dedik. 500x. Başka neyi seçelim? Volkswagen'i seçelim. Volkswagen. Bunu kaldıralım. Hiçbir ana kategori Volkswagen olacak çünkü. Görsel seç diyelim. Volkswagen aldık. Seçtik. Kategoriyi ekle. Volkswagen. Volkswagen'in altında da Passat diyelim. Passat diyelim. Kategori ekle. Tamam. Başka öteki neydi? Başka ne vardı? Hyundai vardı değil mi? Toyota vardı mesela. Toyota'yı alalım. Toyota. Toyota. Bunu üst kategori Toyota çünkü üst kategori olacak. Görseli seçelim. Toyota'yı aldık. Onu da seçtik. Oluştur diye kategori ekle diyelim. Tamam. Toyota'nın altında da ne var Toyota'nın altında? CHR. Tamam. Toyota'nın altında da CHR dedik. Kategori ekle. 3 tane yaptım. Tamam yeterli. Volkswagen'in altında var. Fiyatın altında var. Toyota'nın altında. Şimdi kategorilerimiz oldu. Kategorilerimiz oldu. Hemen sayfaya bir gelelim. Niye bir tane gösteriyor diyeceksiniz değil mi? Hemen onu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Sayfaya gelelim. Sayfalar kısmında. Hatta bir yenileyelim şunu da. Bazen cache'ten cache aslında cache eklentisi yapsaydık iyiydi. Sayfalara geldik. Tüm sayfalar home diyor. Bunu hemen düzenle diyelim. Bakalım. Şimdi düzenleme kısmında bakın 3 sütunlar demiş. Bunu 4 yapalım. Ya da 3 yapalım. Bunu da zaten 3 tane vardı. Üst kategorimiz yok. Sırala da isim olarak sıralasın. Bakın. İsim olarak sıraladı. Ya da isim derseniz isme göre sıralayacak arkadaşlar. Fiat, Toyota, Volkswagen. Ya da öğe sayısına göre. Mesela hangisinden daha fazla aracınız var mesela onları gösterecek. Fiat'tan mesela 20 tane var ama Volkswagen'den 10 tane var. İşte ya da Fiat'tan 2 tane var, 1 tane var. Bunda hiç yok. Toyota'da hiç yok mesela 0. Öyle de yapabilirsiniz. O size kalmış. Buradan değiştirebilirsiniz. Yani ana sayfadan değiştiriyorsunuz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bunu bir güncelleyelim. Tekrar gelelim ilanlar kısmına. İlanların kategorilerimizi yaptık.
Şimdi önemli olan kısım burası önemli arkadaşlar. Yani burası çok önemli, çok önemli. Burada filtreleme kısmımızı özel alanlarımız yapacağız. Burayı dikkatli seyredin bence. Çünkü dediğim gibi filtreleme olaylarını burada önemli. Biraz karışık gibi geliyor çünkü. Şunu bir yenileyelim. Şimdi kategorilerimiz geldi. Bunların hepsini biz silelim arkadaşlar. Yani silmeden önce bakın silmeden önce arkadaşlar şey yapın. Bir girin bakın. Hani ne var mesela nasıl yapılmış. Price demiş işte filtrelemeler bilmem neler bakın. Bunlar ne filan böyle bunları bir bakın. Mesela silmeden önce diyorum. Ondan sonra silin gitsin icabında. Şimdi biz zaten şimdi yapacağız ama cep kutusuna atalım. Tamam. Şimdi dediğim gibi Vavakars'tan esinlenerek yaptım arkadaşlar. Hemen bakalım. Bizim için önemli olan aslında özel alanlar. Evet özel alanları bir yapalım biz gene ya. Yapalım. Özel alanlar. Birinci sırada fiyat aralığı yazmışım. Fiyat aralığı başlığı yapalım. Fiyat aralığı başlığımız. Alan adı. Burası arkadaşlar Türkçe karakter ve küçük başlayacak. Burada yazıyor mu? Yalnızca küçük harfler, sayılı ve alt çizgiler. Evet. Burada fiyat yazın. Yeterli. Alan tipi. Şimdi fiyatlarda belli fiyat skalaları aralarında deminki buradaki filtrede olduğu gibi arkadaşlar bakın. Buradaki filtrede olduğu gibi şimdi birkaç tane aracınız vardır. Ne vardır? Birisi işte 1 milyondur. Diğeri de 1 milyon 100 bindir. 1 milyon 200 bindir. Burada zaten en düşük fiyat aracınızın fiyatını alacak. Burada da en yüksek otomatikman olarak çıkacak zaten. Filtreleme yapmak isterseniz de bu şekilde filtreleyebilirsiniz ya da buraya yazarsınız arkadaşlar. Şöyle işte ne bileyim yapın. Öyle bir filtreleyin mesela. Öyle bir şey var. Onun yüzden alan tipimiz ne olacak arkadaşlar? İlk önce sayı. Ondan sonra da buralar yine bu şekilde kalacak. Minimum değer yazmıyorum ben. Siz de yazmayın. Bu yalnız 2 araç olması lazım. Şimdi yapıyoruz ama 2 araçta belli olacak o. Buraları boş bıraktık. Filtre formunda göstereceğiz. Sıralama seçeneği olarak görüntülesin bize. Buraya da bakın düzenleniyor kısmı şu kısım arkadaşlar. Bakın farklı bir kısım düzenleniyor kısmı. Arama filtrelerinde gösterilecek kısım burası. Arama yazıyor zaten. Sıralama seçeneği olarak görüntü anahtar kelime aramasına dahil etmeye gerek yok. Fiyat olarak arama yapılmaz. Filtreleme yapılabilir. Yapılır yani genellikle arama yapıldığını ben fiyatta görmedim. Alan tipini de sayı aralığı seçmemiz lazım arkadaşlar. Yani filtreleme yaparken çünkü belli fiyatlar arasında filtreleyeceğiz. Sayı aralığı dedik. Şimdi bu görünüm kısmı aslında şu an yapmaya gerek var mı? Yok. İlanları eklediğimizde yapacağız bunu arkadaşlar görünümü de. Bunu bir kaydedelim. Yayınla dedik. Tamam mı? Tamam. Yayınladık. Şimdi geldik ikinci alanımıza. İkinci alanımız da fiyat aralığı yıl demiş. Yıl diyelim. Yılı da gene aynı şekilde bakın. Burada zaten bu özel alanlarda kullanacağınız yani galeride kullanacağınız 3 ya da 4 seçenek olacak herhalde. 3 ya da 4 seçenektir. Yani alan tipi olarak kullanacağınız 3 olabilir. En fazla kullanacağınız. Bunda da gene sayı alıyorum. Başlığımızı ekleyelim. Ne dedik? Yıl dedik. Yıl buraya da sene diye yazalım. Alan adı. Yani bu alan adı kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Tablonuzu oluşturmak için yani o alanı oluşturmak için istediği bir kısım. İsim yani. Yoksa bizde lazım olan yani yıl olarak çıkacak zaten ama aslında görünümde nasıl gözükmesini istiyorsak yani senenin önünde bir yazı eklemek istiyorsak filan görünümle alakalı bir şey o. O yüzden bu sizin kafanızı karıştırmasın. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Ama Türkçe karakter ve küçük olsun. Küçük harflerle olsun. Ne yaptık? Yıl dedik. Tamam. Bakın burada gerekli dediği zaman da bu alanı zorunlu kıl. Düzenleniyor kısmı arkadaşlar. İlanları eklediğimizde bize ihtiyacımız olan kısım. Onu göstereceğim zaten ilanlar kısmı. Yani o ilanlarla burası ve burası görünüm kısmı ilanlarla
alakalı. İlanlarla alakalı. Bunu da yaptık. Tamam, sene dedik. Filtreleme formunda sıralama seçeneğini göstersin. Bize sayı aralığı lazım. Tamam. Bunu gene boş bırakıyorum. Bunu da yayınla diyorum. Bir tane daha ekleyelim. Kilometre olsun. Kilometrede gene sayı aralığı mı? Evet, sayı aralığı gene. Kilometre. Buna mesela kama diyebiliriz. Kama'yı alır herhalde. Sayı. Bu aranı zorunlu kıl. Bunu seçmemin sebebi ilanı doldururken arkadaşlar orayı boş geçmiyorsunuz. Yani muhakkak yazmanız lazım. Önemli şeyler çünkü kilometre boş geçmeyin, yazın, yani yazılması lazım. Ondan sonra filtreleme formunda şunu da, ama biz galeri olduğumuz için de illa zorlamanın da bir anlamı yok yani baktığınız zaman. Alan tipi de sayı aralığı. Bunu seçtik. Tamam. Yayınla dedik. Geldik. Kilometre, fiyat, yıl, kilometre. Normalde bunun sıralaması da önemli arkadaşlar. Görünümde onu göreceksiniz, fark edeceksiniz şimdi. Yani birazdan ilanlar eklediğimizde. Bunun sıralamasını da yapabilirsiniz icabında. Değiştirebilirsiniz. Yani fiyat aralığını ilk, birinci, ikinci, üçüncü öyle diye değiştirebilirsiniz. Kilometre dedik. Vites tipi. Bu bakın farklı şimdi. Vites tipi dedik. Vites dedik. Buna arkadaşlar 3 çeşit vites tipi olacak. İcabında neredeydi? Bakın. Vites tipimizi böyle seçmeli yapacağız arkadaşlar. Yani manuel mi, otomatik bir triptonik mi? Filtrelemede kullanılacağımız kısım, çünkü bu önemli. Bu yani seçme şeklinde olacak. Bir tane seçebilecek. Yani 2-3 tane 5 tane seçmeyecek. O yüzden bunu seçim yapıyoruz. Bakın. Bu seçim. Ondan sonra filtre gene bu şekilde, buna da seçim diyoruz. Ondan sonra isterseniz bunu arama formunda, ama gerek yok. Bu şekilde bunu bakın bir kere yayınla diyorsunuz. Buraya bir seçenek çıkacak şimdi. Bakın seçenekleri düzenle. Neden? Çünkü bir seçim yapmasını istiyorum. Seçim yapılmasını istiyoruz. Seçenekleri düzenleye bastığınız zaman arkadaşlar buraya şimdi yazacağız. Manuel vites tiplerini yazıyoruz şu an. Bakın. Manuel, otomatik ve de triptronik miydi ya? Ne yapmışız harbiden ya? Triptonik, evet. Triptonik demişiz. 3 çeşit. Kaydetti. Yani yaptık. Vites tiplerini oluşturduk. Tekrar özel alanların bu şekilde geliyorsunuz. Vites tipi burada gözüküyor. Şimdi bir bakalım şöyle. Gerçi aracımız yok ama fiyata bir geldik şimdi. Üstüne bastık. Bakın şimdi şu an bir şey yok. Fiyat aralığı dediğim gibi 2 araç olursa bu sefer buralarda en düşük fiyatı ve en yüksek fiyatı olarak yazacak. Gördüğünüz gibi. Yılda da aynı şekilde olacak. Seçmeli olacak. Yani böyle seçmeli derken pardon, çubuk olacak. Yani burada bir tane çubuk olacak. Kilometrede de yine aynı şekilde olacak. Bakın vites tipi seçme. Manuel, işte otomatik, triptonik şekilde seçebilecek. Tek seçenek. Bu da ikinci, değil mi? Tabii ikinci özel alan şekli gibi bir şey oldu. Onun haricinde mesela bir tane de şey yapalım. Seçilebilir. Yani seçilebilir. Onay kutulu bir şey yapacağım. Onun da nasıl yapıldığını gösterip bunları işte siz kendiniz ekleyin arkadaşlar. Ne var mesela, kilometre vites tipi dedikten sonra yakıt tipi olabilir. İşte çekiş türü, önden çekişli, arkadan çekişli, 4x4 şeklinde mesela seçenekli olabilir. Gövde tipini mesela sedan olabilir, kabrio olabilir. İşte ne bileyim, nasıl gövde tipleri var gerçi de. Bunlar olabilir mesela. Bunlar hep seçme şeklinde oluyor. İşte vites tipinde yaptığımız gibi. Bunlar sayı, vites, seçme. Bir de şimdi şunu yapayım, size göstereyim. Araç özellikleri diyeyim.
Araç özellikleri. Buraya da şöyle özellik diyeyim. Tamam. Alan tipini arkadaşlar burada onay kutuları şeklinde yapacağız. Neden onay kutudur? Şimdi her arabada aynı özellikler, donanımlar yok iç ya da dış kısımda. O yüzden de mesela bunların onay işte iç araç özelliklerini siz kendiniz bir tablo oluşturursanız mesela bir şeye girin. Bakın mesela araç özellikleri mesela demiş değil mi? Burada gerçi kısıtlı ama bir sahibinde girdiğiniz zaman böyle destan gibi aşağı iner. İşte sunroof'u var, navigasyon var, o var, kıldı, tüydü, o bu filan derken bir sürü şey var mesela seçenek var. Burada mesela aracınızda ne var? Çift airbag var bir tane aracınızda. Çift airbag'li olan kısmı seçiyorsunuz. Tek airbag var mesela. Tek airbag kısmını seçiyorsunuz. O yüzden de o baya bir uzun bir sıralama, nasıl diyeyim, onay kutusu lazım aslında. Ama biz araç özelliklerine şöyle bir şey yapacağım ben şimdi. Çok fazla bir şey eklemeyeceğim. Onay kutuları dedim. Nasıl yapıldığını gösteriyorum size. Onay kutuları, filtre, sıralama dedim. Yine burada da onay kutularını alıyorum. Ondan sonra seçili seçeneğin herhangi birini arayın demiş. Yok, gerek yok. Şimdi yayınla dediğim zaman bakın gene seçenek çıkacak burada. Seçenekler. Tekrar basın. Buraya mesela şimdi seçeneklerinizi yazacağız. Ne mesela burada ne demiş? Dış donanım ve iç donanım şeklinde. Siz de öyle yapabilirsiniz. Olabilir. Niye olmasın? İç donanım dedik. Tamam. Altına da mesela şeyleri oluşturabiliriz. Özel alt kısımlarını mesela iç donanımda ne var? Isıtmalı ön koltuklar var demiş mesela. Şimdi bu her arabada olacak diye bir şey yok. Ne yapıyorsunuz? İlan eklerken mesela bunları işaretleyeceksiniz. Aracın ne özellikleri varsa bunları işaretleyeceksiniz. Şimdi ben burada bir ton yazmaya gerek yok. Çünkü yazarsam da çok sürer. O yüzden şimdi iç donanıma örnek olarak yapıyorum. Isıtmalı ön koltuklar. Mesela başka ne var? Ön kol dayama demiş. Tamam. Bakın yine yani üst seçenek iç donanımın içinde olacak bunlar hep. Ön kol dayama dedik, tamam. Bakın bunlar şöyle çizgi olanlar arkadaşlar bunun altındaki kategoriler gibi düşünün. Ondan sonra ne var mesela? Otomatik klima demiş. Bunlar hep iç donanımda. Arka kol dayama. Tamam. Dedik. Şimdi bir de şunu hemen hiçbir yapalım. Bir de dış donanım yapalım. Dış donanım dedik. Dış donanımda da ne var? Sunroof var. Hemen bakın burada dış donanımı seçin. Alt tarafına gelsin onlar. Yani alt kategorileri olsun. Öyle diyeyim size. Sunroof. Arka park sensörü demiş. Tamam. Bunu da seçtik. Bir de geri görüş kamerası varmış. Bunu da seçtik. Bunlar da dış donanım. Ne yaptık? Bunu da bitirdik. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Dediğim gibi bakın fiyat aralığında sayı kısmını seçiyorsunuz. Sayı ve burada düzenleme kısmında sayı, dediğim gibi bunu ilan eklerken ilanda düzenleniyor kısmı, ilan kısmında göreceğiz. Bu sayı aralığı da filtre kısmında görülecek arkadaşlar. Yani şu an bu kadar yeter mi özel alan? Yeter arkadaşlar bence. Ne yaptık? Kategorimizi oluşturduk. Özel alanlarımızı oluşturduk. Şimdi ilanları ekleyelim arkadaşlar. İlanlar burada tabii şeyler var. Bunlar geç. Yeni ekle diyorum. Yeni ekle. Ne vardı? Fiyat vardı arkadaşlar. Kategorilerimizde ne eklemiştik? Fiyat. Volkswagen, Toyota. Fiyat. Fiyat marka bir araç lazım bize şimdi. 500X özellikle. 500X hemen gelelim şuna. 500X varmış burada bakın. Fiyat 500X. Şunu aldım. İlan başlığına ekliyorum. Şimdi bu şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada başlık olarak 500X
Mesela 500X'in ne modeli olduğunu mesela burada isterseniz başlıkta yazabilirsiniz. Buraya işte 500X atıyorum, kafadan sallıyorum. Trend Comfort paketi, trend paketi. Ya da onu alanlarda da gösterebilirsiniz. Ne? İşte model olarak bir alan oluşturup orada comfort, trend işte bilmem ne filan orada da gösterebilirsiniz. O da size kalmış. Başlıkta da yapabilirsiniz. İsterseniz şeyde de gösterebilirsiniz, modelde. Yani alanlar kısmında. Ben şimdi bu şekilde yazdım başlığını. Buraya bir şey yazalım. Ne yazalım? Şuradan bir şey alalım. Yani şunu kopyalayalım. Şöyle aldık. Aracın hakkında bilgi verebilirsiniz. İşte trimel işte varsa, trimeli varsa işte kayıtları varsa onları, işte ne bileyim araçtaki dışında içinde işte değişeni, hasarı bilmem ne falan varsa buraya biraz bilgi yazabilirsiniz. Ayarlar demiş. Burada tabii ki sizin galerinizin ismi olacak arkadaşlar. Şimdi bizim burada ismimiz geçmeyecek. Neden? Kendimize bir isim oluşturmadık. Demo ile gelen isim bu olduğu için bu gözükecek. Bu ilanı doğrulanmış olarak işaretle. Araç var mı? İşte ilan eklentisi olduğu için dışarıdan ekleyenlerin ilanlarını doğrulamak için bir şey bu aslında. Bu ilanı öne çıkartın. Tamam, çıkartalım. Bakın burada son öne çıkma tarihi, isterseniz tarih bile verebiliyorsunuz işte. Yani eklentiyi ilanlama şeklinde kullanırsanız buradan mesela şu tarihlerde ilan gözüksün, ondan sonra kalksın. İşte ona göre ücret alacaksınız. Derken öyle bir şey yani. Görsellerde şöyle bir tane şimdi seçelim. Ondan sonra ilk önce aracın ana kısımda gözükmesini istediğiniz resmi bir seçin arkadaşlar. Fiyata geldik. Biz ilk önce birinci resmin bunun gözükmesini istiyoruz. Bunu bir seçin. Ondan sonra diğer ikisini seçeceğim çünkü. Fiyat aralığı. Fiyat aralığı ne kadarmış fiyat aralığı? 844 bin lira demiş. Tamam. Fiyat aralığı 844 bin dedik. Yılı da 2020 mi? 2016. 2016 yaşında. 2016. 7 yaşında 844 bin. Abi ne olmuş bu? Fiyatlara bak ya. Ha. 2016 kaç kilometre demiş? İşte 73.356. Ha, salla. 73.356 dedik. Vites tipi, bakın. Vites tipi gördünüz mü? Bunlar fiyat aralığı, yıl, kilometre, sayı ve sayı aralığıydı. Vites tipi neydi arkadaşlar? Seçmeydi. Araç özellikleri arkadaşlar onay kutularıydı. Gördünüz mü? Bakın, onay kutuları olduğu zaman buradan mesela aracınızda hangi özellikler varsa bunları seçebilirsiniz. Dış donanım, sunroof bilmem ne şu bu falan işte. İç donanımda da bunlar var diyelim mesela. Böyle bir şey. Vites tipini de otomatik yaptım. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Kategorisini de tabii seçeceğiz unutmadan. Fiyatın altında 500X'te. Çünkü filtreleme yaparken o şekilde çıksın. Şimdi bir bakalım hemen. Bakın fiyat marka aracımız geldi. Baktık. İşte bakın ilanı veren kişinin resmi. Şunların aslında Türkçeleşmesi lazım. Ondan sonra orada mesela burada ama bakın şeyi yok. Diyeceksiniz ki ya bunlar ne falan işte. Bunlar nasıl çıkacak? Nasıl olacak? Ya da şurada ana sayfada mesela şunlar nasıl gözükecek? Bunlar var. Bu da ayrı bir şimdi kısma geleceğiz. Bence 3 tane bir ilan ekleyelim. Ondan sonra onlara geçelim. İlanımızı ekledik. Aracımız bu şekilde geldi bakın. Geldi. Hatta şu diğer iki resmi de ekleyelim değil mi? Şunu açlayalım. Tamam. Güncelle diyelim. Geldik. Şimdi ana sayfamızda fiyat kısmına bir baktık. Bakın gördüğünüz gibi filtreleme kısmını şimdi arkadaşlar. Tabii bir tane daha eklemem lazım araba. Bu şekilde gözükecek. Buradan filtreleyeceksiniz arkadaşlar. Nasıl yani filtrelenecek, nasıl aranmasını istiyorsa mesela. Ama hani sırf galeri olarak düşünün, dediğim gibi farklı dallarda da bunu yapabilirsiniz.
filtrelenmesini istediğiniz kısımlar mesela bu şekilde değiştirebilirsiniz. Biz şimdi galeride yaptığımız için mesela böyle gösteriyor. Böyle zaten de. Bu şekilde çalışıyor. Tamam. Şimdi bir ikinci aracımızı seçelim. Ana sayfaya gelelim. Tekrar bir ilan ekleyelim. Yeni ekle neydi? Volkswagen Passat ekleyelim şimdi. Yeni ekleyelim. Passat ekleyelim. Nerede? Şunu alalım mesela. Volkswagen Passat. Buraya gene arabanın özellikleriyle hakkında bir şeyler yazabilirsiniz. Yazın yani. Geldik aşağı. İsimler bunlar tamam. Görselimizi bir seçelim. Passat. Şunu istiyorum. Tamam. Fiyat aralığı işte 1.250.000 58.000'deymiş. 1.250.000 değil mi? Tamam. 2020 kilometrede 58.000. Vites tipi triptonik. Dış bunların donanımın hepsi var. Full aksesuar. Full artı full. Bir de full artı full var. Ondan sonra görsellerden diğer resimlerini de seçelim. Şunu da alalım. Onları da ekleyelim. Bunlar da gelsin. Geldik Volkswagen kategorimizde Passat'ı seçelim. Tamamdır. Hemen bakalım. Bakın bu şekilde ilanlarda zaten hemen burada sayı gösteriyor. 2 gösteriyor. Neden 2 gösteriyor? Kategoride arkadaşlar direkt olarak mesela marka olarak değil de şimdi model olarak seçerseniz bu sefer kategoride de bu sefer şeyleri göreceğiz. Modelleri göreceğiz. Şimdi hem modeli ve markayı arka arkaya seçtiğiniz zaman 2 ilanmış gibi gösteriyor. Orada bir herhalde bu geliştirici tarafından değiştirilebilir. Ya da ben bir yerde bir şey atlıyorum. O yüzden 2 ilan gibi gösteriyor. Ama bir sıkıntısı var mı? Bence yok. Volkswagen de geldi. Resimler bu şekilde öyle güzel gösteriyor. Geldik bir de Toyota kaldı. Yeni ekle diyoruz. Hemen bakalım şurada da Toyota'ya bir bakalım. CHR mi? Ha, bunu yanlış almışız herhalde. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle olacak. CH böyle olacak. Tamam. Aldık. İşte arabanın özelliklerini aldık. Buraya yazdık. Özellikleriyle ilgili. Geçtik. Görselimizi alalım. Toyota. Tamam. Sonra diğer resimleri de alalım. Bunları da alalım. Bunları da aldık. Fiyat aralığı neymiş? İşte 850 binmiş, 75 bindeymiş. 850 bin. Yıl 2023 diyorum. Buna sallıyorum. Kilometrede 75 bin. 750 bin oldu. O da otomatik olsun. Bunda da şunlar olsun. Böyle bir şey olsun işte. Tamam. Hemen burada Toyota modelini de seçelim. Yayınla diyelim. Şimdi gelelim sayfamıza. Bakın bu şekilde 3 tane aracımız geldi. Şimdi şeye bir bakalım. Filtreleme kısmına bir bakalım. Şimdi burada mesela ana sayfa geldiniz. Ara dediğinizde direkt filtreleme olan kısma gelecek zaten arkadaşlar. Bakın burada. Birden fazla araç olduğu için şimdi fiyat aralıkları ve yıl işte kilometre aralıkları çalıştı arkadaşlar. Sayı aralığı demiştim ya. Bu şekilde bakın. En düşük araba galerimizdeki arabalardan kilometresi en düşük olanı 58 binde. En yükseği de 75 binde kilometresi. Modeli olarak, yılı olarak bu şekilde. Fiyat aralığı da bu şekilde. Kategoriler burada. Vites tipleri işte mesela ben kardeşim ilk önce işte otomatik vitesli araç bakıyorum diye sırf otomatik vitesi aratabilirsiniz işte. Örnek olarak. Otomatik diyelim mesela arattıralım. 2 tane araç çıktı bize. Fiat 500'de Toyota çıktı mesela. Böyle. Şimdi bize gelen bizim
bu kısımlarda, yani şunların, bu kısmın gözükmesini istiyoruz. Buranın olmasını istiyoruz. Onları nasıl yapacağız? Özel alanlar kısmına geldik arkadaşlar. Şimdi fiyat aralığında şu fiyat aralığı şurası. Yani fiyat aralığı diyorum. Şimdi bu da bizim ana sayfamız. Şimdi şurada hem bakarız bir taraftan da. Fiyat aralığının burada gözükmesini istiyorum arkadaşlar. Ya da burada neyin gözükmesini istiyorum? Ne olabilir mesela orada? Kilometre olabilir. Kilometre ile fiyat mı olur? Fiyatla kilometre olsun. Aynı bunun gibi olsun, ya da yıl da olabilir. Ya da yılda kilometre olabilir. Yıl diye ya, fiyat, tamam, fiyata bakalım. Fiyat aralığı. Dediğim gibi bakın, görünüm kısmı burası şimdi. Bu bölgeler nerede gözükmesini istiyorsunuz diyor. Yani o fiyatların ben işte bir ana sayfadaki kısımda gözükmesini istiyorum. Bir de aracın sayfasına girdiğimde gözükmesini istiyorum. Mesela. Şimdi birincil kısımda gösterirseniz arkadaşlar, şimdi seçelim. Bakın, seçtim. Buraya da isterseniz bir tane ikon da verebilirsiniz. Şöyle bir şey koydum, hadi attım kafadan. Bakmanız lazım orada simgelere de. Buraya bir şey eklemiyorum şimdi. Ama burada mesela diyor, bakın, özel alan görünüm biçimi belirleyin. Aşağıdaki anahtarlar kullanılabilir. Normalde label kullanmamız lazım herhalde. Bakacağız şimdi. Bir güncelle diyelim. Neyi seçtik biz? Blok birinci seçtik. Bakın şimdi. Fiyat geldi arkadaşlar. Görüyor musun? Buraya geldi. Şimdi şeye bakalım. Sayfasına bakalım, aracın sayfasına. Bakın, fiyat miyat yok. Orada yok fiyat. Nerede? Yok. Hemen geldik. Blok birincil dedik. Buraya mesela Türk parası işareti de koyabiliriz ya. Şöyle bir şey yapabiliriz. Sonuna. Geldik buraya arkadaşlar. Bakın, bölgelerde blok ikincil diyor. Sayfa birinci, sayfa ikinci. Şimdi blok birincil seçtik. Sayfa birincili seçelim bir de. Deneyelim. Bakalım nerede çıkacak. Geldik. Sayfa dediği kısım bu kısım arkadaşlar. Aracın olduğu kısım sayfa kısmı. Öyle aklınızda kalsın. Ana sayfada gösterdiğimiz kategorilerin altında ilanların olduğu kısımsa blok kısmı diye. Yani blok kısmı diye düşünün. Hemen yenileyelim. Bakın. Fiyat nereye geldi? 850 bin lira buraya geldi. Buralarda herhangi bir şey yok. Hemen şimdi değiştiriyorum. Şimdi bunu kaldırdım. Bunu da kaldırdım. Blok ikincil, sayfa ikincil olarak seçtim. Güncelleyelim. Sayfaya bakalım. İkincilde yok. Burası sayfa birincil kısmı, sağ taraf arkadaşlar. Aklınızda kalsın, not alın. İkincil kısmı ise resimden sonraki kısım, yani burası arkadaşlar. Eğer burada kullanırsak, fiyatı orada göstermek istersek arkadaşlar, bakın buraya, ya da ikisinde de şuraya mesela, şurada da ben birinci tarafta da gözükmesini istiyorum. Hem sayfanın birinci kısmında hem de ikinci kısmında. Yani hem burada gözükmesini istiyorum hem burada gözükmesini istiyorum derseniz, tamam, şuraya o zaman şöyle bir label diyeceğiz mecburiyetten. Orada nasıl gözükecek, tabii ki o da var şimdi. Yani sayfa ikinci kısmında nasıl gözükecek. Neyse, bakalım. Güncelle diyelim. Bakıyoruz şimdi, bir güncelleyelim. Fiyat aralığı, bakın, fiyat aralığı 850 bin lira bu şekilde geldi. Fiyat aralığı, eğer oraya label yazdık ya arkadaşlar, label diye bir şey yazdık hani. Buraya da mesela bu şekilde geldi. Şimdi şeye bakalım, ana sayfamıza gidelim. Fiyat aralığı bakın bu şekilde geldi. Yani burada neyi kullanabiliriz arkadaşlar? Bunu kullanmaya gerek yok. Yani blok birincilde yalnız da yani şurada gözükmesini istemiyorum ben. Burada gözükmesini istemiyorum. Şu alt kısımda. Burası da bakın, blok birincil kısım. Şu çizginin altı kısmı blok ikincil kısım. Hep tersi ya. Tersi değil mi? Tersi. Şöyle yapacağız. Blok birincil kısmı. Yani burası blok birincil kısmı, bakın.
Fiyat aralığı 850 bin. Fiyat aralığı derken fiyat diyelim ya, oraya fiyat aralığı demeye gerek yok. O label'ı kaldıracağız. Label dediği kısım da arkadaşlar ne biliyor musunuz? Fiyat aralığı, özel alanlarda oluşturduğumuz fiyat aralığı var diye, oradaki ismi çeker. Fiyat aralığını. O yüzden buraya biz kendimiz yazalım. Kendimiz yazacağız. Bu sefer yani şöyle diyeyim. Fiyat diyelim, tamam. Fiyat. Fiyat diyelim. Şöyle yapalım. Şimdi yenileyelim. Bakın fiyat. Fiyat 850 bin. Geldik. Fiyat 850 bin. Bu şekilde. Bunu isterseniz biraz da böyle belirginleştirebilirsiniz. Onda da işte birazcık HTML, yani HTML ile yapmanız lazım. O da basit arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorsanız, HTML ya da CSS bilmiyorsanız ChatGPT'ye girin. Orada mesela yazdığınız zaman size kodu çıkarır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hatta ben bir tane yaptım arkadaşlar ya. Bakın. Donanım kelimesinin HTML kodlarına göre rengini mavi, boyutunu 16 piksel, altı çizgili olarak şekilde gösterir misin diye ChatGPT'ye sormuşum arkadaşlar. Bakıyorsunuz. Bakın. Burada size zaten kodları veriyor. Görüyor musunuz? Hiçbir bilginiz olmasa bile ChatGPT'den bunu işte kopyalayıp, mesela alın kopyaladım. Geldim tekrar sayfaya. Şurada şu kısma bakın. Buranın o şekilde gözükmesini istiyorum ben. Önce şunu bir yapalım. Şuraya fiyatı yazalım. Fiyat dedik. Nokta. Bu şekilde olsun. Bakalım şimdi. Bakın. Ne oldu? Bu şekilde altı çizgili mavi. Hatta bunu kalınlaştırabilirsiniz de biraz daha. Bakın burada da mavi oldu. Bir ipucu gibi bir şey olsun bu da. Anladınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde neyin burada gözükmesini istiyorsanız onları düzeltmeniz lazım. Geldik şimdi, bunu yaptık, hallettik. Özel alanlara geldik. Gene bir de ne istiyorum ben burada? Şurada ilk önce ana sayfadakini yapalım. Bunun yanında, fiyatın yanında bir de ben yıl olsun. Yıl olsun ya da kilometre olsun. Yıl olsun. Aynen, yıl olsun. Yılı düzenleyelim. Yıl. Geldik kısma. Blok birincil. Sayfa birincil. Sayfa ikincil. İsterseniz seçersiniz. Size kalmış. Geldik buraya da gene yıl diyelim şuna. Yıl işaretledik. Simgeyi seçiyoruz ama simgeyi herhalde göstermiyor değil mi? Göstermedi galiba simgeyi. Göstermiyor. Yıl dedik. Tamam, bunu da bir kaydedelim. Bakalım şimdi. Yıl 2023. Bu şekilde. 2016. Bu şekilde. İstiyorsanız da buraya kilometreyi de alabilirsiniz. Buraya alabilirsiniz. Şeye de bir bakalım. Bakın yıl buraya geldi. Ayrıyetten yıl buraya da geldi. Sayfa birincil ve sayfa ikincili seçtiğimiz için hem burada gözüküyor hem burada gözüküyor. Dediğim gibi buradan kaldırabilirsiniz, yalnızca burada gözüksün, ya da bunu kaldırıp burada gözüksün isteyebilirsiniz. Başka arkadaşlar mesela özel alanda şimdi şeyleri bir düzeltelim. Şimdi bunları ekledik. Şöyle bizim bir sayfamıza bir bakalım. Burada ne göstermişiz mesela? Yakıt tipi şudur, tamam. Mesela yılı blok ikincilde de göstersin. Tamam. Yani şu kısım burada yılı göstersin, kilometreyi göstersin. Mesela kilometreyi yapalım. Bir de vitesi yaparız. Kilometreyi yapalım. Kilometre blok birincilde istemiyorum, ikincilde istiyorum. Artı sayfa birincil ve ikincilde istiyorum. Oraya da KMA sonuna ekleyelim hatta. KMA diyelim. Güncelle. Bakalım şimdi. Bakın. Yıl geldi. İşte yılı burada gösterirseniz bunu da kaldırabilirsiniz buradan. Buradan kaldırabilirsiniz. Burada gözüksün.
Yani iki tarafta da aynı şey olmasın arkadaşlar. Onu demek istiyorum size. 75.000 kalma, bir de neydi? Şeyi seçelim. Yani orada gösterilecek kısımları siz kendiniz seçin. Vites tipi, onu da sayfa blok ikincil, sayfa ikincil olsun. Güncelle. Otomatik dedik. Bunun mesela vites diyebiliriz buna. Vites diye geçsin. Vites otomatik. Tamam. Sayfaya geldik. Bakın fiyatı, kilometresi 75.000 kilometre. Burada da fiyat, işte yılı, 75.000, vites otomatik. Bu şekilde. Oldu. Başka şey vardı değil mi? Ha, şeyi de yapalım arkadaşlar. Evet, araç özelliklerini burada gösterelim. Onu yapalım. Bunda da arkadaşlar geldik. Sayfa ikincil kısmında istiyorum bunu ben. Buraya da araç özellikleri dedim. Güncelle. Yenileyelim. Bakın araç özellikleri, arka park sensörü, dış donanım bilmem ne filan. Bu şekilde istediğiniz alanları istediğiniz yerde gösterebilirsiniz. Başka bir şey yok herhalde. Özel alanlar dedik. Şimdi bu ilan verenler de dediğim gibi biz ilan sayfası değiliz şu an. Mesela buraya işte yeni ekle derseniz arkadaşlar, yeni ekleyip kendi galerinizin ismini yazın. İşte VPA Oto Galeri dedim. Kullanıcı VPA Oto Galeri, tamam. O bu demiş. Doğrulanmış. Bu ilanı verinin doğrulanmış olarak işaretle demiş. Yayınla diyorum. Tamam, ilanlara geldim. Bir değiştireyim bakayım. Kim vermiş? VPA Oto Galeri demiş. Dedik güncelle dedik. Geldik Toyota'ya. Resmimiz yok. Bakın şurada bir yeşil tık var. Biz işte doğrulanmış kullanacağız. Ayarlara geldik. Ayarlardan buradan isterseniz bir logonuzu alırsınız. Logonuzu seçersiniz. Bir tane resim alırsınız. Koyarsınız arkadaşlar. Şuraya işte bir tane. Şunu aldık koyduk. Yaptık. Tamam, kaydet dedik. Buraya adınızı, soyadınızı ya da telefon numaranızı bile yazarsınız arkadaşlar, işte ne bileyim. Geldik ilanlara. Bakın kaç tane ilanımız varmış. İlanlar diye ayarlar, bu şey profil ayarları gibi bir şey düşünün arkadaşlar. Yapabiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu diğer kısımların özelleştirmesini yapmadım arkadaşlar. Eğer videomuz 100 tane beğeni alırsa, bu video 100 beğeni alırsa, talep olursa arkadaşlar özelleştirme, yani başka bir temada ne yapabiliriz mesela? Nasıl özelleştiririz? Ona bakarız, yaparız. Onunla ilgili bir video yaparız. Ama 100 beğeni gelirse bu videoya tabii ki. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz çok emek harcıyorum ben bunlara. Emeğin de biraz da karşılığı olmasını istiyor insan. O yüzden öyle bir şey diyorum ben de dedim. Bakın burada mesela işte yıldızlama alırsa bu şekilde altta da yıldızlamalar gözükecek. Siz kendi kendinize yıldızlama veremiyorsunuz arkadaşlar, onu söyleyeyim. Mesela ilana geldik. Bu ilanı kim verdi? Ben verdim. Mesela ilanı demiş, şikayet et demiş. Bakın şikayet var. Şuna bir imza mesela yapalım. Ne diyor? Lütfen bu alanı gönderin. Çok güzel araba diyelim. Çok güzel araba. Gönder dedik. İlanı biz paylaştığımız için arkadaşlar kendi ilanınızı inceleyemezsiniz. Yani değerlendirme veremiyorsunuz. Böyle bir şey var. Onun haricinde de ne var? Şu resmi değiştirebiliriz. Yani bari şu resmi bir özelleştirelim. Nereden yapacağız? Hemen özelleştir. Bakın ana sayfadayız. Özelleştir kısmına tıklayın. Burada buradan logoyu değiştirelim. Dosya yükle. Nerede bizim dosyalarımız? İndirilenler, logo. Şunu alalım, koyalım. Yani biraz büyük gerçi bu logo ama
Kırpmayı atma. Bu şekilde logonuzu değiştirebilirsiniz. Başka üst kısım görseli bakın. Yeni görsel ekle diyelim. Buraya da şunu alalım. Şunu mu alalım, bunu mu alalım? Bunu alalım. Bunu da yükledik. Görseli kırp, tamam kırp hadi. Biraz büyük geldi herhalde bu şekilde. Evet, bu şekilde bir görselde değiştirdik. Bu öyle değiştirebilirsiniz. Bunları burada bir iki tane daha eklerseniz değişik resimler mesela. Sayfalar değiştikçe buradaki resim de değişir arkadaşlar. Yüklenen başlıklarda rastgele de mesela şunu. Bastığınız zaman mesela bakın. Ona geçer. Başka sayfaya geçer. Öyle geçer. Biz bunu seçtik. Tamam. Beklentimiz bu şekilde. Dediğim gibi eğer takıldığınız bir kısım varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Elimden geldiğince bildiğimse zaten cevaplıyorum da. Eklentiyi kendi otogalerimize nasıl çevirdik onu yaptık. Dediğim gibi kategori ve özel alanlar burada önemli. Ve özel alanlar özellikle önemli. Çünkü dediğim gibi orada biraz daha dikkat istiyor. Nerede neyin gösterilmesini istiyorsanız özel alanlarda belirtmeniz lazım. Ve filtreleme. İşte filtrelemede de arkadaşlar özel alanlar önemli. Eklenti güzel. Ücretsiz. Her işin başında olduğu gibi yani bu da yaptığımız diğer videolar gibi, diğer eklentiler gibi ücretsiz. Ücretsiz ne yapabiliriz? Onun derdindeyim. Ümit ediyorum ki bununla grafik işlerinden anlıyorsanız arkadaşlar, grafik işleri, web işlerinden de biraz da anlarsanız eklentinin mantığını anladıktan sonra başka temalar üzerinde de kullanabilirsiniz. Bunu yaparsanız da daha değişik sonuçlar da elde edebilirsiniz en azından ve umarım bir gelir sağlarsınız bu videodan inşallah. Temennim. Onun haricinde sektör videolarımız devam edecek arkadaşlar. Elimden geldiğince sektör videoları yayınlamaya çalışacağım. Bununla ilgili bu tip eklentiler buldukça bunları geliştirip işte bakacağız, edeceğiz. Yapılabilir mi? Ne var, ne yok diye. Bu şekilde eğitim videolarını çekip yayınlayacağım arkadaşlar. Kanalımız büyüyor. Desteklerinizi bekliyorum. Biraz daha büyütelim. İnşallah daha da büyüyecek. Teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için, beni seyrettiğiniz, dinlediğiniz için özellikle de. Videoyu da faydalı bulduysanız lütfen beğeniye basın. Ondan sonra yorumda yazarsanız da ne mutlu bana. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.